Ahmet'im. Abi. Oğlum bak Tokat'a geldim senin içine. Kaç ay öncesinden bekliyorum abi. Gözlerim yollarda kaldı. Ne yapıyorsun canım? Hoş geldin abi. Ne var ya? İyi abi. Özledim seni ya. Hadi gel gidelim. Hazır mı aile? Her şey hazır mı? Hazırlar abi çok şükür. Yemek Annem falan baban hazır. nasıl? La ne yemeğin oracık yeme ha. Buraya gelip de yemek yemeden olmaz abi. Acımdan öldüm mü? Diyor hatırlıyor musun? Ne günler geçirdik. Nasıl gidiyor evlilik Vay nasıl be. gidiyor? 8-9 ay olacak abi. 9 ay olacak. He. Zaman ne çabuk geçiyor. Hamile mi lan evli? Hadi. 50 abi. Hadi inşallah hayırlısı kardeşim benim. İçelim. Tamam sıkıntı yok. Bunları tanıyorum. Biri benim kardeşim, biri de Erdem. Panda'yı biliyorsun. Geçen sene evlenmeden önce zaten Yozgat'ta gelmiştim. Annenin evinden gelmiştim. Bize geldin. Sen niye daha gitmedin ondan sonra? Abi, Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Abim ne yapıyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Biraz yaşlan ya. Şöyle geç. Geçek. Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyisiniz? Erdem sen böyle gel oğlum. İyi, Allah'a Gel sen çok buraya. şükürler olsun. Sen yanıma gel. Gelin hanım oraya otur, rahat eder. He. Şimdi uzun zaman oldu. Geleceğim, gideceğim, şey yapacağım, zaman bulamadım. Zaten ilk geldim gelmez Türkiye'ye. Direkt kardeşimin yanına geleceğim dedim. Evet. Abi dedi işteyim dedi, işte şu gün gelirsen iyi olur dedi. Dünden gece geldin değil mi? Aynen dün akşam saat 10. Kardeşimi ziyaret edeceğim dedim. İşe gittiğinde yengem burada mı kalıyor? Burada kalıyor abi. Kaç günde bir gelip gidiyorsun sen? Ya ortalama zaten çok. Babayla beraber gidiyorsun değil mi? Beraber çalışıyoruz gidiyorsunuz babayla. Yengemler burada annemlerin yanına kalıyor. Allah hanım onu aynı kendi evlatları gibi daha seviyor. Biliyorum. Hiç yatırım Bana bunu demene gerek yok. Ben sizi biliyorum yani. Hani bize gelip gidiyorsunuz. Yine de gidin gelin ben gittikten sonra yani bırakmayın bizimkileri. yok abi. Hayırlısı bakalım. Yani burada tabii ki değerli izleyicilerim özellikle senin yanına gelmemi istediler. Yorumlarda bakarsın. Tokat'a git, Bizim videolarda Tokat'a ben git. Bazen tekrar açıyorum izliyorum da abi. He. Güncel yorumları takip ediyorum. Türkiye'ye gittin mi? Nasıl mutlu He, diye. bunlar nasıllar yazanlar merak var da edenler var. Özellikle cevaplamak istiyorum da zamanım e, yoktu. Buradan bu videoyu fanatikleri var izleyenlere bu sesleneyim abi. videoyla Ahmet'in. Bayağı bir fanatikleri var. Abi ne yaptınız? Tokat'a gidecek misiniz? Ahmet ne yaptı? Mutlu mu? Kadın izleyicilerimiz özellikle yazıyor. Yani hani Ahmet'i çok sevdiler. Orada çok yakıştılar. Çok güzel bir düğün yaptık sana. Hatta şöyle söyleyeyim. İlk 5'e girer. Öyle bir düğün Aynen. yaptık sana. İzlenme İlk sayısı beşte olarak falan. Hem izlenme Çok- sayısı çok yok popüler. lüks olarak diyorum. Yani gösteriş, düğünün Çok kalitesi canım, düğün salonu çok. çok güzeldi. Yani eğlencesi, partisi, gece gündüz demedik çok mükemmeldi. Yemeklerine varıncaya kadar çeşitleri harikaydı. Ben çok beğenmiştim yani düğününü. Evet abi. Allah razı olsun Ahmet özellikle şunu dedi. Bekir abim ne diyorsan olur. Kiletmedi lafımı. Hiç özmedi beni. Onu söyleyeyim size. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin hepinize. Kardeşim de mutlu olmayı hak eden. Bu arada biraz kilo almışsın. Bir 3-4 kilo aldım abi. Ne olsun. O zaman Evlilik yaradı. zayıftın. Ben nasılım bak. Sen zayıflamışsın. Hadi canım kilo aldın diyorlar ya lan. Bilmiyorum abi. Yok çok. Vallahi. Çok Abi ya. gözükmüyor. Gördün mü? Hemen Ben- aynıydı ya. Bana da biraz He. vermiş. Benim birader de diyor ki zayıfladın şişko oldun diyor. Yok iyi gayet iyi. He. Babanızı niye getirmediniz ya? İyi Babam bir- İşte Babam abi. işte abi ya. Babam işte olduğundan dolayı. Bir de benim hanım gelmedi. Biliyorsun yeni doğum He, yaptı. haberim var. He. Ondan sonra sağ ol canım. Darısı başına inşallah. Ondan sonra Panda'yı biliyorsunuz zaten. Erdem Frankfurt'tan geldi. Biz de meşhur olduk peki. Lakabı Panda. Endonezyalılar buna Panda diyor. Endonezya'ya geldi meşhur oldu Endonezya'da. Aynen. İzleyicilerimiz de Panda derler. Severler yani şakasına. Lakabı o. O da seviyor lakabını. Seviyorsun değil mi lakabını? canım, seviyorum. Adamsın. Çak bakalım. Aynen. Pandaya Yani, devam edelim. meşhur oldu Panda. Aynen. Şimdi şey diyeceğim. Yemeğine, kültürüne, adetimize alıştı mı? Şimdi biraz Önce babam bir konuşsun. yavaş yavaş alıştı da yani tam olarak alışmadı. Hı. Konuşmaya da yani aramızda yani anlaşıyoruz yani ne ihtiyacı. Kızım su getir diyorum getiriyor anlıyor. Heh. Ha, anlıyor. Çay ver. Ufak tefek anlıyor. Temizle. Biraz da bana kalsa Ahmet sürekli İngilizce konuşuyor ya. Oğlum Türkçe konuş. Ahmet'in İngilizcesi harika. Ben ondan Ha. dolayı seviyorum Ahmet'i. Evde İngilizce Becerikli. ne konuşuyorsun? Ama sen 2 kelime fazla öğrensen. Baba onun nedeni ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Kolaya kaçmak. Ya, aynen Yani öyle. iletişimde ne kadar kolaya kaçarsan o kadar
seni rahatlatıyor. Şimdi Ahmet orada Türkçe öğretmeye çalıştı. Zaten işten güçten zamanı yok. Hani eringeçlik mi diyorlar? Ha, eringeçlik. Aynen öyle. O oluyor. Ahmet de İngilizcesi iyi olduğundan dolayı patır patır yengemle İngilizce konuşuyor. Yani orada iletişim çok önemli zaten. Türkçe öğrenmesi lazım. Onu Yavaş kursa gönderin. Belediyenin Onlar kursları var. Hanımla çok iyi anlaşıyorlar. Hanım öğretti. Anlaşıyor yani. Onlar Annemle anlaşıyor. Sen bir şimdi- şekilde anlaşıyor. Sen şimdi burada değilsin ya. Yavaş yavaş öğrenecektir diye düşünüyorum. Online kursa yazdırdım. Bir iki ay yaptı da. Hı hı. Çok zor değil ya. Genelde Şu an- bütün 2000 kişiye yakın insana kişisel olarak yardım ettim yıllardır. Evet. Bu kadar kişinin içerisinde edinilmiş olan tecrübeler ve binlercesine de sosyal medyadan yardım ettim. Ücretsiz bir şekilde insanları bilgilendirdim. Bunların analizlerine göre ilk bir yıl kadın ya da erkek fark etmeksizin adaptasyon sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son bir yılın son safhaları bu zamanlar. Çok dikkatli olun. Kavga, gürültü, sonra stres bunlar yaşanılabilir. Bir yılı geçtikten sonra yavaş yavaş adaptasyon süresi geçer. Adaptasyon nedir? Yemeklerin tatları daha hoşuna gitmeye başlar. Daha etkilenir. Mesela bir Endonezyalı caneri yerken ıy der. Kayısı yerken midesi bulanır. Ama bizim hoşumuza gider değil mi? Çok lezzetlidir. Ama maalesef Endonezyalıların adaptasyon sorunu bir tık daha zor. Doğru, Türklerinki biraz daha kolay. Neden? Türkiye'deki mutfak çeşitliliği daha fazla. doğru. Aynen öyle. Bizler ondan dolayı kolay adaptasyon sağlıyoruz Endonezya'ya. Şu an ben mesela Zorlanıyoruz ya da yani. yaşıyor olsaydım bilemediğin ikinci ayda Alışırdım. her türlü ya. Ama kadınlar özellikle de hamileyse abo Allah yardımcınız Doğru olsun. söylüyorsun. Yoğurt, soğan hiçbir şey. Yani yiyemiyoruz. Şimdi vekilim ben bunun başka kardeşi yok evde. Hı hı. Yani burada rahat edemediğini hiçbir yerde rahat 4 edemez. kişiyiz. Anne, Şey baba. bacıların nerede? Evli hepsi. Hepsi evli. Hep evli. 4 4 kişiyiz. kardeşim var. Bir de Ahmet'im tek erkek zaten. Ben tek erkek. Çok rahat. İstediği saat yatıyor, istediği saat kalkıyor. Kafası rahat. Evet, çok rahat. Ya sıkmıyorsunuz da Allah razı olsun. Ben takipte ediyorum. Ahmet'i ararım her hafta. Evet. Ondan sonra buradan kulakları çınlasın. Eyüp sizin Evet, akrabanız. Eyüp'ü de verdik. Onun yanına da gidecek. İstanbul'da buluşacak. Çok delikanlı bir çocuk. Çok efendi. Devamlı dua etti Ahmet'e. Bak buradan da diyeyim ben size. Allah razı olsun dedi ya. Evet. Eğer o beni teşvik etmeseydi dedi. Ben mutlu olamayacaktım dedi. Çok mutlu musun dedim. Onlar da- Mutluyum abi. Onlar da çok memnun herhalde. Çok efendi. Evet, Nazlım bir kız. Evet. O kız var ya yani öyle böyle bir şey değil. Ya çok efendi. Bekir abi tamam abi. Böyle. Nazlım ki Nazlım. Özledin mi kız ananı diyorum. Özledim abi ama ben kocamı seviyorum. Sabredeceğim diyor. Çok mütevazı. Apa kabar adek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Abang mau jalan? Ya? Eh? Abang sehat? Ya elhamdülillah. Duduk ya silakan. Ana gel ana. Vallahi utanma bak vallahi küserim. Gel gel. Kız kendi anamı da çektim. Gel buraya kız. Annemi de çekti, annem de He, konuşuyor. annem de diyor. Ama ben ne diyeceğim ya? Havalimanı videosunda elini öpüyordun, çekme oğlum beni falan diyordun. Evet. He, anam da aynı şekilde. Gel sana bir şey sormayacağım gel. Gel ana. Gel rahat ol. Şöyle gel bir ya. Sen yaklaş. Hoş bulduk hanım. Allah razı olsun. Şimdi biz samimiyiz. Geldiniz gittiniz eve. Ondan dolayı değerli izleyicilerimiz bilmiyor. Kısa bir video çekelim. Ondan sonra sohbetimize kamera arkası devam edelim. Banyak putih lah. Ya çok beyazlamış. Türkiye yaradı abi. Tidak ada matahari ya. Sabar dolu, satu bulan nanti panas kali di sini. Çok güneş göremiyor diyor buralar diyor. Dedim bir ay sonra dedim yanacak Abi buralar. orada yanıyordu. Güneş Hmm. nerede- Burada kışı gördü nerede ya. dışarı çıkmıyor, Hiç nerede ısınamadı güneş ki. görecek? Çok beyazlamış. Simsiyahtı Gerçekten kız ya. Ya Esmer de orada. hitam banyak kemarin. Pulang, dah. Ya. Dah putih lah ya dia. Sedikit adaptasi. Ya önceden böyle değilim diyor. Hani adaptasi. Langsung kamu tinggal di Lombok, keluarga bicara kamu. Estağfurullah lazım bule. Orang bicara bule. Sama bule. Yabancı bir vatandaş olmuş gibi gözüküyorsun dedim. Endonezya'ya gittiği zaman buna bule derler. Yabancı uyruklu derler. Çünkü hani beyazlamış. Normalde simsiyahtı kız. Biz de oraya Sehat ya de. Türkçe biliyor musun? Biraz. Biraz. Nasılsın? İyiyim alhamdulillah. He. Yavaş yavaş Türkçe öğren. Tamam? Yemek, Türk yemeklerini seviyor musun?
Makan Turki suka. Evet. Hangisini? Yapar. Evet. Dolma. Dolma? Aa dolma bak. No. Apa dolma? Yaprak Hangi sarması. sana? Sarma. Sarma. Sarma ya. He sarma. Dolma o dolma ayrı değil mi? Ve- Çeşitleri var abi bende de. He. Başka? And then? No no. Turkish bicara. Bahasa Turkish. Sedikit sedikit. Tidak ada masalah. Çökelik çok seviyorum. Ah, çökelik. Çökelek mi? Vay be. Evet, evet, çökelik. Bu da güzel. Normalde sevmezler bunlar çökelek. Alıştı Çökelik çok hoşuna gidiyor. seviyorum. Çörek yiyor mu çörek? Ana? Çörek. Bizim yaptığımız ekmek. Senin yaptığın ekmeği yiyor da market ekmeği sert geliyor değil mi? O sert geliyor. Zaten onun Annemin yaptığı çörekleri bir bayılıyorlar Endonezyalılar. İnşallah zamanımız olursa bize gidersin çörek yapsın. Sen de çörek yap bir bak bakayım. Yedi mi çörek? yaptım. Seviyor değil mi ana? Çörek güzel değil mi? Ha. Şey falan yapıyorlar ya yağlı falan katmer. İşte onu- Onları seviyor. Tatlı geliyor o birazcık daha damak tadına. Çünkü market ekmeği birazcık daha tatsız, tutsuz, biraz sert, kras derler onlar. Ama bize göre hoş işte. Yani seyahat ya. Dedi turun mu lan? Bu kilo almamış mı ya? Evet, yes. Zayıflamış bayağı bir. Biraz zayıfladı abi işte Hmm. yemek adaptasyonu. Sabar. Sabar ya. Sepulu kilo. Alışsa 10 kilo verdim diyor. o kadar değil. 55 sebelum di Indonesia 50. He 15 kilo. Sekarang 46. He 46 46 kiloyum diyor. O zaman limaydım diyor. Yani hemen 9 kilo vermiş. Ya yemek sürecinden dolayı işte abi. Sabır dulu. Minimal satu tahun sebelum waktu saya bicara kamu. Satu tahun adaptasi Biraz problem. yine iyi abi. İlk aylar verseydin. Ya Getiriyorum yemeği. Hatta ilk geldiğimizde... bunları anlatın ki dışarı tecrübe gidip- kazansın izleyicilerimiz. Abi buraya geldiğimizde işte Hı hı. düğüne birkaç gün vardı burada yapacağım düğüne. Hı hı. Aldım götürdüm. Restoran dükkan gezdiriyorum. Bunu yer misin? Denettiriyorum. Yok beğenmedim. Bunu yer misin? Bak En son çok biraz- zor abi. O geceyi hiç unutmuyorum ya. Şunu Hmm. denettiriyorum. En son bir yere girdim de dedim Şimdi- tek çözüm et yesin bari. Başka bir Vidya, şey yemiyor. Vidya Sağ- özellikle sağ- hani Lombok adasında bir tık daha yediği içtiği belli olan bir kızdı. Hani nerede ne Sebze vardı? odaklı besleniyor. Sebze Şimdi odaklı. Vegetarian. Biraz vejetaryen. Anne makan yani. Et de vejetaryen yiyor ya. da biraz sebze odaklı. Yok, vegetarian. Yok değil mi? Yok. Sen mi yapıyorsun evde? Dapur kamu kırca da vejetaryen ya. Diruma kamu. Hı hı. Evde yapıyormuş sebze Bir yemeğini. şöyle bir şey abi. Endonezya'nın sebze meyve çeşitliliği burada yok. Türkiye'de %25 varsa orada %100. Çok doğru. Çok doğru. Hani Aynen. bizim örnek veriyorum domates burada bir bilemedin iki çeşittir orada çeşit domates. Saya bicara kamu. Sabar dulu, oke? Minimal satu tahun adaptasi problem. Semua orang sama. Langsung satu tahun lagi coba. Kamu tidak bahagia tinggal di Indonesia. Saya support. Ne dedim biliyor musun? Anladım. Dedim ki bir yıl bir sabret. Eğer değişmezse bir yıl daha sabretmeni rica edeceğim. Çünkü bir yıllık herkesin sıkıntısı çekiyor. Tabii abi. Sonraki yılda da dedim Endonezya'da yaşamayı düşünebilirsiniz dedim. Ama 2 yıl kesinlikle kalmayı tercih ediyorum. Çünkü Türk kültürünün bersih belajar bersih kultur. Dapur Turki belajar langsung tinggal di Indonesia. Abang mau makan Turki. Kamu kerja di dapur sama makan Turki. Suami ya enak makan. Hani sana en azından 2 yıllık bir tecrübeyle, burada edinilmiş olduğu tecrübeyle Endonezya'da yaşadığın süre boyunca sana bu hizmeti yapabilsin diye bunu söylüyorum. Çünkü ben de bunu yaşadım. Eşimle beraber Türkiye'de, İstanbul'da 2 yıl yaşadık. Evet. Şimdi bu süre zarfında yemek yapmayı öğrendi, temizliği öğrendi. Benim eşim yemek yapmayı hiç bilmiyordu abi. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru düzgün temizliği bile doğru düzgün bilmiyordu. Çünkü evlerinde hizmetçileri vardı, bilmem neyi vardı. Oradaki asgari ücretler düşük olduğundan dolayı 2-3 hizmetçi çalışıyordu. Türkiye Onun gibi için- değil orada. Hayır değil. Orada Kesinlikle kimsesi yok. değil, ben onu gördüm. Orada kimsesi olmayacak. Lombok Adası'yla benim evimin arasında hemen hemen 3000-4000 kilometre var. Yani çok uzak bir memleket. Bana da uzak. Ha deyince de gidemem. Uçakla 3 saatte gidiyorduk değil mi? 3,5 saat miydi? 3 saat. 2 saat miydi? Üç mü? O civarda. Tabii 3 ki. saatte jet lag olurdu. Hatta saat Aynen. değişikliği oluyordu. Bir sene daha sabredin. Ahmet eğer ki derse ki bence şunu da söyleyebilirim. Eğer isterseniz. Ev değiştirecek, hani Ahmet yeni ev diyecek falan ya. Duruma bir bakın. O masrafı maliyeti yapmayın bence. Ahmet o parayla bekletsin. Dursun. Ahmet bir yengemle istişare etsin uzun uzuna.
Çünkü ben bunu niye söylüyorum? Sonuçta ben bunların abisiyim, sadıçlığını yaptım ve aileden biri olduğundan dolayı söylüyorum. Annen, baban ve sen üçünüz konuşacaksınız. Sonra o annen babanın kararına göre sen de düşüneceksin. Yengemle konuşacaksın, Midya'yla konuşacaksın. Di rumah kamu tidak ada ya Türk Indonesia. Yani burada da eviniz yok değil mi? Senin evin yok. Yok. Ha, babanın evi burası. Ha, ona göre söyledim. Baba evi ayrı, senin evin ayrı. Öyle tabii. Şimdi şöyle bir şey kararını vereceksin Ahmet. Bunu aslında örneksiz olaraktan yüzlerce seyircimiz, izleyicimiz ve evlenecek olan dostlarımıza da söylüyorum. Kızın ailesi güçlüyse, destek olacaksa ya da senin oradan destek olacak birileri varsa. 2. Bir miktar birikmişliğin varsa, yani yatırım yapılabilecek kadar, evini dizebilecek kadar, bir tane motor alacak kadar, efendime söyleyeyim, çocuğunun ihtiyaçlarını giderebilecek kadar en azından bütçen varsa. Bu ikinci. Üçüncüsü de eşinle iyi anlaşıyorsan ve kafalarınızı net bir şekilde uyuşturursan. Git kardeşim. Git. Dene. Ama benim buna destek çıkarım. Aması şu. Eşinin ailesi fakir fukaraysa, sana hiçbir şekilde destek çıkamayacaksa, en azından manevi şekilde. Evet. Ve senin de en ufak bir birikmişliğin yoksa, orada oturum izniydi, işte kitasıydı, ev dizmesiydi, motoruydu, bunları yapamayacaksan ve üçüncüsü de küçük bir bütçe o dahi olsa, bir iş yapacak kadar bütçen de yoksa gitme. Yapma. Çok sıkıntıya düşersin. Evet. Bunu hepiniz için söylüyorum. Özellikle bunları çok iyi dinlemenizi istiyorum. Yani kızım size söylüyorum, gelinim sen anla mevzusu gibi. Yani siz ekrandasınız. Ekranın arkasında izleyicilerimiz de şu an kafasında bombalar patlıyor şu an. Ben inanıyorum. Önce anne baba rızası buradan. Sonra videoyla karar vereceksin. Üçüncüsü bütçeni hazırlayacaksın. Dördüncüsü altyapıyı hazırlayacaksın Endonezya'da. Onlar çok önemli bir şey. Disiplinli hareket edersen bu oyuncak değil, çocuk oyuncağı değil. Tatile gitmiyorsun. Endonezya Türkiye gibi değil. Türkiye çok rahat bir ülke, çok zengin bir ülke Endonezya'ya nazaran. Sağlık bakımından olsun, altyapı bakımından olsun, temizlik yönünden olsun mükemmel bir ülkedeyiz. Türkiye olarak. Öyle abi, sen geçen hasta olmuştun mesela. Tüfüse yakalandım ben baba. Ölüyordum ben. Hastanede mi? Ya tüfüse yakalandım, tüfüse. Türkiye'de sağ- Kamu tahu tüfüs ya. Dünyada Su yok. bulunmakta Türkiye'de saya hiçbir şey sakit. ya. Ya. Sama kamu? Ya Tifüsü, tipes tapi di sini nggak pernah tipes. Tidak banyak. tifüsü burada sadece kitaplarda görürsün. Ya Öyle ben söyleyeyim, yakalandım. ilkokul kitabı, Ölüler diyarına neyse. gittim. Hastalıktan ölüyordum. Geçiren Yani şimdi baba sen benim canımsın. Bak aile dostuyuz Allah artık. razı olsun. Ahmet benim kardeşim. Ben sevdiğim saygımdan dolayı Ben geldim. de seni aynı Vidya da benim kardeşim. Bak kardeşim canımız. İnşallah bu şöyle söyleyeyim. Mutlu nerede olacaklarsa sizden ricam destek olun çocuklarınıza. Vallahi şimdi Bekir'im Hı. benim buna bu yaştan sonra ne destek olacak? Ben buna söyledim geçenlerde. Yok maddi değil manevi yönden Manevi destek her olun. gün ben Ha. ona dedim aklına keserse git şeye dedim. Gitmek istiyorsan. Endonezya'ya gidip kendin geçinecek bir durumun varsa git. Dediklerim doğru ama değil mi? Benim Aynen, dediğime aynen, katılıyorsunuz. tabii. Kendine güveniyorsan dedi. Hı hı. Ama oraya varır da baba ben perişan oldum. Ben geri geleceğim. O da var. O zaman iş kötü. Çok kötü. Onun için de şöyle yapacağız. Bak tekrar ediyorum. Bir sağ elde bir sol elde planlarımız var. Sağ elimdeki plan nedir? Annenin babanın rızasını alıyorsun. Bütçeni hazırlıyorsun. Yenge hanımın ailesi güçlüyse, bakın bu çok önemli bir şey abi. Tabii. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eşimin ailesi zengin ve güçlü olmasaydı ben Endonezya'da yaşamazdım. Doğru söylüyorsun. Çünkü bana altyapıyı kuran onlar oldu. Ya. Ben tek başıma yapamazdım. Benim Yapamazsın. herhangi bir şekilde cemaat, Şimdi şöyle tarikat bir vesaire durum var. bağlılığım yok Bekir'im ki bak onlar şimdi, destek sen versin. gitmiş Tek oraya tabanca güzel adamım. bulmuşsun. Şimdi çok da paran olsa ilk başlarda sana orada bir kılavuz lazım zaten. Tabii. Bana Ama çok benim olsa- kimsem yoktu abi. He. Kılavuzum eşim oldu. He, aynen öyle. Eşimle ailesi oldu. Şimdi eşim de tek başına yapmadı. Rahmetli kayınbabam deste para verirdi gitme diye. Yani yeter ki işinin başında dur. Eşinin başında dur. Ben gideceğim dedim. Bir yıl kafayı yedim ben ilk gittiğim yıl. Hatta öyle söyleyeyim ki ilk defa burada söylüyorum boşanma seviyesine geldik. Tartışmalardan. Yani huzursuzluk her evde oluyor.
Seviyorsun, sayıyorsun, o ayrı bir şey. Çocuğun annesi diyorsun. Her evde oluyor. Mevzu şu. Sabredebilecek misin? Bekir Önal gibi deli dolu bir adamsan sabretmen birazcık zor olur benim gibi. Sen efendi bir çocuksun, sabredersin. Ama eşimin ailesinin destek olmasıyla bile ben bu hali yaşadım. Özgür bir adamım çünkü yaşadığım boyunca hayatı hep bir özgürdüm. Hani hep bir işimi gücümü disiplinli yapan bir adamdım. İlk gittiğim zamanlar temizlik beni mahvetti. Kültür, yemekler beni bitirdi. Hala da midede sıkıntı var benim. Şimdi bunları köşeye koyaraktan disiplinli bir şekilde hareket edeceksin. Bu hayat senin hayatın ve yengemin hayatı. Yani mutlu olacaksan git. Dene. Bak deneyin. Mutlu olamazsan sizin arkanızda geri gelirsiniz. Baba evi kucağına açacak sana. Doğru mu abi? Tabii. Pişmanlık yok. Kötülük yok. Ama hazırlıklı git. Ben de elimden gelen desteği yapacağım. Söz veriyorum sana. Her türlü desteğimi yapacağım. Oturumun olsun, şeyin olsun. Her türlü yanında olacağım. Ama dediğim şu. Asla ve asla yanlış kararlar alma. Bu hayat sizin hayatınız. Ben senin hayatını yönlendiremem artık. Baban da yönlendiremez. Kararı verecek sizlersiniz. Tabii önce danışacaksın, düşüneceksin, fikir alacaksın. Birikimini yapacaksın. Aslanlar gibi gideceksin. Bu kızın mutlu olmasını istiyorsan işte sen de mutlu olacaksın. Çünkü karın mutlu değilse koca da mutlu olmuyor abi. Ne olursa olsun. Yani her evde oluyor böyle sıkıntılar. Daha 3 ay, 2 ay olmadı abi. Beytullah diye bir kardeşim kulakları çınlasın. Eşinin evine gittik Kütahya'ya. Daha 2 ay olmamış kız gelin gideli. Ne diyor biliyor musun? Özledim abi diyor. Annemi özledim diyor. Ya baba tabii ki özler. Normal. Bunlar da ana kuzusu. Tabii. Bunlar da hani derler ya bülbül altın kafese koymuşlar ille de vatanın demiş. İşte bu. Bu çok çok güzel bir örnek. Şimdi kararı verecekler sizlersiniz. Yani sonuçta aile bireyi, çocuğunuz, evladınız bir de tek çocuk erkek olması birazcık sizi yoracak. Düşünün, taşının ona göre mutlu olun. Ben senin yanındayım. Söz veriyorum. Bak bunu değerli izleyicilerimin önünde söylüyorum. Bekir Önal ne zaman sözünü verdi de tutmadı. Yani bunu bilir herkes. Herkes de bunun ne olduğunu anladı. Buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Sağ Önce olasın. senden alayım. Benim varlığım bunların için bir nimet. Benim varlığım için. Ben şu anda bak 55-56 yaşındayım. Hala bunlar çocuğumun bir şeyler olsun diye çalışıyor. Allah senden razı Gurbettere olsun. gidiyorum, para kazanıyorum. Çocuğumun bir şeyler olur. Başka yok bir tane. Hı hı. Kızlarım vardı evlerine gitti. Kafayı kullansın. Hı. Hayatına bir yön versin. Ben ne diyeyim daha? Benim diyeceğim bu. Gitme de demiyorsun, git de demiyorsun. Yok canım ben kendine güveniyorsa istediği yere gitsin. Kendine güveniyorsa. Bütçeni hazırlıyorsun. Birkaç yıl toparladın. Ben yengemle Kendine birazdan güveniyorsa. konuşacağım. Birazdan konuşacağım ben onu da. Bu konuşmalarını çevireceğim senin. Tamam mı? Düzgün bir şekilde çevireceğim. Yengem, sen, ben, Ahmet üçümüz bir konuşalım. Oldu mu? Kamera kapandıktan sonra. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yok benim söyleyeceklerim bu kadar. Ahmet senin söylemek istediğin bir şey var mı canım benim? Allah abi. Yemeğe geçeceğiz de burnuma güzel kokular geldi çünkü. Her konuda bana yardımcı oldun. Olacağız, devam edeceğiz. Biz Düğün öncesi ben ne dedim? Hala Biz yardım- sadece düğünden önce, düğünden sonra değil. Şöyle biz söyleyeyim, ölene kadar düğünden abi sonra kardeşiz. mesela en az kaç kere aramışımdır bilmiyorum. Saysan. Yüzlerce kez aradık birbirimizi. Vallahi ya. Biz En ölümüne ufak abi sorunum kardeşiz dedik. Öyle de kalacak. Evet. Sonuçta ben öyle çalışıyorum. Bütün yardımcı olduklarım birkaç kişi hariç beni sırtımdan vurdu. Yardımcı olduklarım. O da çıkıyor illaki. Sırtımdan vurdu derken adamlar iletişimi kopardı benimle. Mevzu nedir? Eşlerinden kaynaklı nedenler. Hayırlısı olsun diyelim. Başka da olmadı. O 2000'in içinden 2 kişi biliyor musun? Başka yok. Valla binde bir oluyor yani. Olur abi. Aynen binde bir oluyor abicim. İyisi de var, kötüsü de var. Allah. Aynen öyle. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Hadi Nanti bir çara dolu ya. Şunu koyuyorsun. Bir ay yoğun bakımda kaldı. Vay. Kurban kesmeden et geldi. Bizde öyle abi. He? Bizde Bu börek mi? tokat bura. Tokat böreği. Çarşaf böreği diyorlar. Çarşaf böreği diyor. Bu Çömle nedir abi? diyorlar. Mıhla mı? Cucumber salad salad apa namanya? Ne Yogurt. diyorlar Onu ona? maruldan şeyden mi yaptı? Şey mi? Cevizli. Zeytun. Havuç Yes, var, ceviz. Zeytinyağı var. Zeytun ya. Ne var? Video var la. Video var ya. Helal olsun kız. Vallahi helal olsun. Bunları yapmış. Sen mi yaptın, annem mi yaptı? Birlikte. Beraber. Sama.
anne ve Together. ben. Aferin. Annesiyle beraber yapmışlar. Nasıl öğreniyor mu kız yavaş yavaş? Bu da bizim kendi ekmeğimiz. Ama kurban olayım şuna bak hele. Veh. Hemen şuradan şuraya ne kadar değişiyor kültür baksana. Ya, Sizde yok mu bu? Yok o Eşkili ekmekten var, yok. bir de Eşkili var. katmer var, eşkili var da böyle değil. Suları da getir Vidya su. Banyak ayır. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Afiyet olsun. Ha afiyet olsun. Yenge Bak, mutlu gördün mü? vuruyor ya. O gel o gel Abi o yanına gel. otur. He? Yok şap Otur şap. otur. Ben yanına Sıkıntı yok. oturayım oraya yenge mutlu. Baba. Sen söyle otur. Sen oraya otur. Fark etmez. Bu pidenin adı neydi? Abi çarşaf böreği ya da kömbe derler bu Bu yörede. Fırında yapıyorlar fırında. Çarşaf böreği, kömbe. Anam. Valla. Somayı Sobanın üstünde mi yaptın kız? Yok. Vallahi. Bu taş fırın ekmeği abi. Taş fırın ekmeği. Bizim bu bölgede yapan olur. Bu iyiymiş abi. Bismillah. Sonra tabakları koyuyorum. Panda. Güzelce çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Sağ olsun Ahmet kardeşim ve ailesi güzel bir şekilde bizi karşıladılar. Sohbet ettik tabii ki. Kamera arkasında da sohbetlerimiz var. Onlar da anlaştık, konuştuk, dertleştik. Ahmet'in hedeflerinden ilk önce dedi ki abi dedi, yenge hanım da aynısını söyledi. Çocuğumuz olsun, dünyaya gelsin. Çocuğumuz geldikten sonra dünya şu an 3 aylıktı değil mi canım? Evet abi. Çocuğumuz dünyaya geldikten sonra 1 yaşına girsin. Sonra Türkiye'den Endonezya 1 aylığına bir tatile gidelim dedi abi dedi. İnşallah. O 1 aylık tatil süre zarfında en azından hasret gideririm. Kültürümdeki yemeklerimi yerim, içerim dedi. Benim dedi en zoruma sıkıntı yaşadığım şey yemekler. Evet yemek. Başka bir şey değil dedi. Annem babam çok iyi beni seviyorlar, ben onları seviyorum dedi. Benim bir derdim yok dedi. Benim tek derdim yemek kültürüne alışamadım dedi. Çok zor oldu dedi. 10 kiloya yakın verdim dedi. Zayıfladım. Korkuyorum dedi. Hani bebeğe sıkıntı olacak diye dedi. Ben de dedim ki yapabileceğimiz bir şey varsa söylersin. En azından buranın kültürlerine yavaş yavaş alışırsın dedi. Ahmet buradan seni izleyenlere, değerli izleyicilerimize bir şey söylemek ister misin? Abi şöyle söyleyeyim. Aklında soru olan kimseler varsa bu videonun altına. Önceki videolarda olur. Sen cevap Yazabilir. veriyorsun zaten. Cevap vereceğim abi. Veriyorum elimden geldiği kadar. Hı. Bu videonun altına yazarsanız cevaplarım inşallah. Adamsın. Peki buradan seni sevenlere, seni izleyenlere bir şey diyeceğim mi? Hani Herkese çok teşekkür ederim. Bekir abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Videoları takip edin. Atlamadan izleyin lütfen. abim sana gelelim. Ne diyorsun? Son sözü Vallahi sen geldiğiniz söyle, için, kapatalım. ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Seni yetiştiren anneye babaya da çok teşekkür Allah ederim. razı olsun baba. Allah razı olsun. Ayaklarınıza Vidya, sağlık. Vidya, ayo, situ. Bicara dulu keluarga. Selamünaleyküm. Bahasa Endonezya, no problem. Ailen için bir şey söyle. dedim. Assalamualaikum buat keluarga saya yang di Indonesia. Bagaimana kabar? Di sini saya alhamdulillah baik. Ben burada iyiyim diyor. Burada iyiyim diyor. Yani ailem iyi mi diyor orada diyor. Enden rindu keluarga. Saya sangat rindu Indonesia dan makanan Indonesia. Rindu kalian juga. Sizleri de özledim ama diyor yemekleri çok özledim diyor. Endonezya yemeklerini özlemiş, bu kız ölmüş ya bildiğin, acıkmış. Kamu banyak rindu Indonesia makan ya. Ya, Tidak rindu keluarga. Enggak terlalu. Ailem özlemedim, yemeği özledim diyor. Karena sering teleponan juga. Telefondan zaten görüyorum onları diyor. Ailemi izliyorum ama yemeği izleyerek diyor iştahımı kapatamıyorum diyor. Allah. Ya da 24 saat konuşsun ne zaman. Tabii canım, tabii. Ha, istediği zaman konuşuyor. Ne zaman Bilmiyorum abi istiyor? şu an en çok yaşadığı sıkıntı yemek. İnternet var değil mi? Evet. Var diyor, var. Yani ben burada ne kadar... Sabır dulu ya, fokus anak, fokus Aa, Ahmet. babam var ya. Langsung sabar, 1 tahun anak kamu tinggal di Indonesia 1 bulan liburan ya. Ya, nggak apa-apa sebenarnya tinggal di sini nggak apa-apa asal sebulan sekali liburan He. lah. Diyor ki biz diyor burada yaşayalım. Problem Ege'de değil olan diyor. ne tarafta? Endonezya'da değil, burada yaşayalım ama diyor en azından diyor beni bir götürsün orada diyor bir yemeğimi yiyeyim diyor. Obati rasa Yalnız rindu. Bekir şimdi bak ben onu göndereceğim ama buraya sonuçta buraya yaşamak burada yaşarsa buraya alışmak zorunda mecburiyetinde. Ya. He, buraya Vacip seni adaptasyon Neden adı olsa buraya- sedikit sedikit ya. Vacip ya. Ben dedim sana zaten 1 yıl 2 yıl zamanı olacak Evet. bunun illaki ama sonra alışacak. alışması lazım. Buraya gidecek tatile veya ailesini ziyaret etmeyecek mecbur gitmez. Ya minimal 2 yılda bir en azından ama gidecek sonuçta doğru. buraya alışacak bu. Tabii. Minimal 1 bulan liburan Türkiye, Endonezya, tidak ada masalah.
Langsung kamu adaptasi di sini. iki yılda bir götüreceksin eşini İnşallah kardeşim abi, ya. olur niye 2 götürmeyeyim? tahun satu kali tinggal di Indonesia ya. 2 tahun satu bulan, okay? 2 yılda bir ay en azından Endonezya'da zaman geçireceksin ama bunun için sabırlı olman lazım. Bunun için sabırlı olmanız gerekiyor ve paranızı biriktirip en azından tatilinizi güzel bir şekilde yaşamanız gerekiyor. Hayırlısı olsun. Selamat ya inşallah. Next year I am come to here and then you have a baby ya. Önümüzdeki seneye geldiğinde bebeğini görürüz nasip olursa dedim. İnşallah abi. Hayırlısı olsun Sağ ol kardeşim. abi, Allah Buradan razı olsun. bir el sallayın isterseniz sevdiğin elinize. Sampa cumpa yapalım. Tamam. Bye bye. Bekir'e ne al? Thank you.